Herkese yeniden merhabalar. Bugün yine çok güzel bir tarifle geldim. Kabak tatlısı tarifi vereceğim. Çok farklı, çok lezzetli, çok da güzel oluyor. Yumuşacık. Çok da beğeneceğinizi umuyorum. Ve buzlu kabağıyla yapıyorum. Daha önce dondurucuya koyduğum kabaklarımla yapıyorum. Şöyle 500 gram kabaklarımı buzluktan çıkardım. Hiç buzunu çözdürmeden böyle direkt tencereye boşalttım. Ve üzerine bir su bardağı dolu şekerimi ilave ediyorum. Kabaklarım uzun süredir buzlukta beklediği için bu kadar buz tutmuş. Ve üzerine yarım su bardağı su ekliyorum ve hemen ocağın üzerine alıyorum. Kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte hem buzu çözülene kadar hem de iyice yumuşayana kadar pişiriyorum. Toplamda yarım saati buldu kısık ateşte. Yarım saatte pişti. Böyle yumuşacık olması gerekiyor ki çatalla, kaşıkla veya blenderdan rahat ezilmesi için. Ben şöyle hemen hızlandırmak için 5 dakikada blenderda geçiriyorum. Siz isterseniz çatalla da ezebilirsiniz. İçinde hiç topaklama kalmayana kadar eziyoruz. Ve iyice ezdiğim kabaklarımı tencerenin bir kenarına topluyorum. Size ölçü vermek istiyorum. Bardak ölçüsü vereceğim. Ve aynı tencereyi kullanacağım. Kabak püresinden toplamda 3 bardak püre çıkıyor. Bardakla ölçmemin sebebi size ölçü vermem için, yoksa göz kararıyla yapacaktım. Şöyle toplamda 3 su bardağı dolusu kabak püresi oldu. Yani ölçüyle yaparsanız 3 su bardağıyla ölçebilirsiniz veya 500 gram kabakla da ölçebilirsiniz. Aynı bardakla 2 su bardağı su ilave ediyorum. Kıvamına bakıyorum. Gerekirse daha sonra tekrar su ilave ediyorum. Toplamda 2,5 su bardağı su eklemiş olacağım. Küçük spatulayı çıkardım ve orta boy spatulayla daha rahat karıştıracağım için iyice karıştırıyorum, kıvamına bakıyorum. Peltem biraz daha koyu olduğu için suyun tamamını boşalttım. Toplamda 2,5 su bardağı su ilave ettim. Ve üzerine 3 yemek kaşığı nişastayı ekliyorum. Ve 1 yemek kaşığı un ekleyeceğim. Bir pakette vanilya ekleyeceğim. Sizin kabak püresi biraz daha cıvık olursa eğer nişastayı ve unu çoğaltabilirsiniz. Birer kaşık daha ekleyebilirsiniz. Çok fazla cıvık olursa bardaktan boşaltınca dağılma olur. O yüzden mutlaka ölçülere uyun. Tarifte gördüğünüz gibi kabak püresi biraz daha koyu olması gerekiyordu. Ve hiç durmadan karıştırdım. Ocağın başına aldım. Ocağın başında da durmadan karıştırdım pişene kadar. Şöyle gördüğünüz gibi göz göz olana kadar pişirdim. Orta hararetli ateşte pişiriyorum. Böyle göz göz olana kadar iyice koyulaşmış oluyor. Görüntüde gördüğünüz gibi iyice pelte haline geldi. Bakın böyle koyu ve şeffaf bir kıvam alıyor. Bu aşamaya geldiğinde ocağın altını kapatıyoruz ve alıyoruz. Şimdi peltemi kenara aldıktan sonra ben fincan kullanacağım. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Büyük bir borcam da kullanabilirsiniz. Büyük bir kek kalıbı da kullanabilirsiniz veya bardak kullanabilirsiniz. Ve hepsini, hangisini kullanırsanız kullanın, altını mutlaka bu şekilde yağlayın. Yoksa yapışır, çıkarınca biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bütün fincanlarımın altını iyice yağladım fırça yardımıyla. Ve püremden fincanların yarısına gelecek kadar kabaklarını ekliyorum. Kabak püresinden ekliyorum. Hafif sallıyorum ki içinde düzelsin. Çünkü üzerine muhallebi yapıp ekleyeceğiz.
Kabaklarımı fincanlarıma doldurdum. 6 tane fincanım doldu ve ekstradan 2 tane bardak doldurdum. Yarım yaptım yani. Kenara aldım. Dolaba koymuyoruz. Çok fazla soğumaması için. Yanındaki bu muhallebi hızlıca yapıyoruz. Hemen 1 litre suyu tencereme aldım. Ve üzerine bir su bardağı şekerimi ekledim. Bardak biraz ıslak olduğu için bardağa yapıştı ve sütle çarkalıyorum ki bütün şekeri sütün içine boşaltılsın diye. Şekeri de ekledikten sonra 3 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. 3 yemek kaşığı un ekliyorum. 1 paket vanilya ekliyorum. İyice çırpıyorum topaklanmaması için ve sonra ocağın başına geçiyorum. Diğer işlem gibi kabak püresi yaptığımız gibi aynen bunu da durmadan karıştırdım. Altını kısmadım. Kabak tatlımızın fazla soğumaması için, kabak püresinin fazla soğumaması için bu işlemi hızlı yapıyorum. Ocağın başına ayrılmadan karıştırarak pişirdim. Şöyle görüntüde gördüğünüz gibi göz göz olunca hemen üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum ve tekrar karıştırıyorum ve artık ocağın altını kapatıyorum. Ve muhallebim hazır. Şimdi muhallebimi de kabakların üzerine döküyorum. Kabaklar çok fazla soğursa ikisinin birleşimi zor olur. Birbirine yapışması zor olur. İçinde nişasta olduğu için. Kabaklar çok fazla soğumadan muhallebi hızlıca yapın arkadaşlar. Ocağın başında yani ocağın altını çok kısmadan sürekli karıştırırsanız topaklanma olmaz. Zaten başta karıştırdığımız için topaklanma olmaz ocağın başında. Biraz daha dikkatli yaparsanız hiçbir şey olmaz. Şöyle hem fincanlarımı hem bardaklarımın hepsini doldurdum. Tam bu geldi. Şimdi bunlar biraz ılıdıktan sonra dolaba aldım. İsterseniz 4-5 saat dolapta bekletin. İsterseniz bir gün sonra çıkarabilirsiniz. Ne kadar kalırsa dolapta o kadar güzel çıkıyor. Tam kalıp gibi çıkıyor. Bu tatlı 2-3 gün dolapta kalabilir. Hiçbir sıkıntı olmaz. Fincanlarımı ters çevirerek hepsini çıkarıyorum. Önce böyle ellerimle hafif böyle kenarlarından fincanları bırakmasına yardımcı oluyorum. Ve ters çeviriyorum. Kolaylıkla kayıyor. İçine sıvı yağ da sürdüğümüz için kolaylıkla çıkıyor. Şöyle hemen ters çevirdiklerimi fincanlardan çıkarıyorum. Tadı da şahane oluyor. Görüntüsü de şahane oluyor. Tek sunumluk olduğu için sunumu da çok güzel oluyor. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben üzerine Hindistan cevizi ve biraz da fıstık gezdireceğim. Sizin elinizin altında ne varsa onları kullanabilirsiniz. Bu şekilde de yiyebilirsiniz. Süslemeden de yiyebilirsiniz. Tercih size kalmış. Ceviz veya fındık da olabilir. Şöyle fıstıklarını da gezdirdikten sonra kıvamını da göstermek istiyorum size. Bu arada arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Malzemeleri açıklama kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bakın görüntüsü de tadı da gerçekten şahane oldu. Görüntüsü bu şekilde oluyor. Hem bardaktaki de çok güzel oldu. Fincanlardaki de çok güzel oldu. Nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Önemli olan tadı ve lezzeti. Tadı da şahane oldu. Çok güzel oldu. Tam tarife uyarsanız çok güzel olacak. Şöyle kestim. Kıvamını da göstermek istiyorum. Çok lezzetli ve çok güzel oldu. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetle şifalar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.